Hiç düşündünüz mü? Ölümsüzlük mümkün olsaydı, yani bir gün bile ölmeyeceğinizi bilseydiniz, hayatınızı nasıl yaşardınız? Aslında bu soru sadece hayal gücümüzü harekete geçiren bir fantezi değil. Felsefenin ve bilimin en eski tartışmalarından biri. Ölümün varlığı, insanın bütün yaşamını şekillendiren temel gerçektir. Ölüm olmasaydı biz kim olurduk? Nasıl yaşardık? Neye değer verirdik? Antik Yunan'dan beri filozoflar yaşamın anlamını çoğunlukla ölümle ilişkilendirmiştir. Örneğin Epiküros, ölümden korkmanın gereksiz olduğunu söyler. Çünkü ona göre biz varken ölüm yoktur. Ölüm geldiğinde ise biz yokuzdur. Ama tam da bu yokluk bilinci hayatı kıymetli kılar. Heidegger ise varlığımızı ölüme doğru varlık olarak tanımlar. Yani insan kendi ölümlülüğünü bilerek yaşayan tek varlıktır. Bu farkındalık seçimlerimize, değerlerimize ve hatta kimliğimize yön verir. Şimdi ölümsüzlüğü düşünelim. Sonsuz bir hayat bize sınırsız fırsatlar sunuyor gibi görünür. Bütün dilleri öğrenebilir, bütün kitapları okuyabilir, bilimsel keşiflere tanıklık edebiliriz. Yıldızların doğuşunu, uygarlıkların yükselişini ve çöküşünü seyredebiliriz. Fakat burada Jean-Paul Sartre'ın özgürlük ve sıkıntı kavramını hatırlamak gerekir. Sartre'a göre insan özgür olduğu ölçüde kaygıyla da baş başadır. Sonsuz bir yaşam seçimlerin ağırlığını hafifletmek yerine daha da arttırabilir. Çünkü hiçbir sınırın olmadığı bir yerde sorumluluk da bitmez. Psikoloji ve nörobilim araştırmaları da bu düşünceyi destekler. İnsan beyni sınırlı hedeflere odaklandığında daha anlamlı bir tatmin yaşar. Zamanın sonsuz olduğu bir senaryoda motivasyonun azalacağı, ertelemenin artacağı ve yaşamın sıradanlaşacağı öngörülüyor. Yani ölüm aslında sadece biyolojik bir son değil, hayatın tadını artıran bir motivasyon kaynağı. Felsefeci Bernard Williams, Ölümsüzlük İstenmez adlı meşhur makalesinde ölümsüzlüğün aslında çekilmez bir durum olacağını savunur. Ona göre insanın arzuları ve ilgileri sınırlıdır. Sonsuz yaşam bu arzuları bir noktada tüketir ve yaşam dayanılmaz bir sıkıntıya dönüşür. Yani ölümsüzlük paradoksal biçimde yaşamı anlamsız kılabilir. Peki ya tam tersi? Nietzsche, ebedi dönüş düşüncesiyle farklı bir perspektif sunar. Ona göre ölümsüzlük, aynı hayatı tekrar tekrar yaşamayı seçmek demektir. Eğer insan, bütün acıları ve sevinçleriyle aynı yaşamı sonsuza dek kabullenebiliyorsa, işte o zaman hayatı gerçekten onaylamış olur. Nietzsche'nin bu fikri bize şunu düşündürür. Ölümsüzlükten çok hayatı seve seve tekrar edebilecek şekilde yaşamak önemlidir. Şimdi daha somut bir noktaya gelelim. Ölümsüzlük gerçekten mümkün olabilir mi? Bilim dünyasında yaşlanmayı durdurma ve biyolojik ölümsüzlük konularında araştırmalar hızla ilerliyor. Genetik mühendisliği, yapay organlar, hücre yenilenmesi, hepsi insana daha uzun bir yaşam vaat ediyor. Ancak burada transhümanist düşünürlerin iyimserliğini hatırlamak gerek. Onlar, insanın teknoloji sayesinde ölüme meydan okuyabileceğini savunuyor. Buna karşı çıkanlar ise, biyolojik olarak mümkün olsa bile psikolojik ve toplumsal sonuçlarının yıkıcı olacağını ileri sürüyor. Çünkü sınırsız yaşam, sınırlı kaynaklarla nasıl uyum sağlayacak? Sonsuz ömür, eşitsizlikleri nasıl derinleştirecek? Burada aslında çok temel bir soruya dönüyoruz. Hayatı değerli kılan şey, uzunluğu mu, yoksa yoğunluğu mu? Viktor Frankl, Nazi kamplarındaki deneyimlerinden yola çıkarak, insanın en zor koşullarda bile hayatında anlam bulabileceğini göstermiştir. Ona göre yaşamın değeri süresinde değil, yaşanan anlamda saklıdır. Sonsuz yaşam, eğer anlamdan yoksunsa, sadece sonsuz bir boşluk olur. Şimdi sizi düşünmeye davet ediyorum. Eğer hiç ölmeyecek olsaydınız, gerçekten daha çok mu çalışırdınız? Daha çok mu severdiniz? Yoksa tam tersi, hiçbir şeye bağlanmadan, erteleyerek ve sürüklenerek mi yaşardınız? Bu sorunun cevabı aslında sizin hayata bakış açınızı ele verir. Bazıları için ölümsüzlük yaratıcı bir güç, bazıları içinse bitmeyen bir yalnızlık olurdu. Buraya kadar benimle birlikte düşünmeye devam ettiyseniz, felsefi yolculuğumuzu seviyorsunuz demektir. O halde sizden küçük bir ricam var. Kanala abone olun.
Bu videoyu beğenin ve dostlarınızla paylaşın. Çünkü felsefe yalnızca bireysel bir sorgulama değil, paylaşıldığında derinleşen bir ortak akıl yolculuğudur. Şimdi tekrar başa dönelim. Ölüm gerçekten bir son mu, yoksa anlamın kaynağı mı? Heidegger'in dediği gibi, ölüme doğru varlık olduğumuzu kabul etmek aslında bizi daha bilinçli kılar. Ölümü reddetmek yerine onunla barışmak yaşamı daha sahici kılar. Çünkü sınırlı olan her şey değerlidir. Bir gün biteceğini bilmek, bir çiçeğin kokusunu, bir dostun gülüşünü ya da bir anın güzelliğini daha yoğun yaşamamızı sağlar. Belki de evrenin bize sunduğu en büyük armağan tam da bu sınırlılıktır. Sonsuzluk bir okyanus gibidir. Çokluğu, kıymeti unutturur. Ölümse bir bardak su gibidir. Azlığıyla değerini hissettirir. İşte bu yüzden birçok filozof ölümsüzlüğü değil, ölümlülüğü kutsar. Çünkü yaşamın asıl gücü bir gün bitecek olmasında yatar. Eğer sonsuz olsaydı hayat sıradanlaşır. Belki de hiçbir şey gerçek anlamda kıymetli olmazdı. Şimdi sıra sizde. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Siz ölümsüz olmayı ister miydiniz? Yoksa ölümüyle birlikte anlamlı olan bir yaşamı mı seçerdiniz? Ve unutmayın, kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı ihmal etmeyin. Çünkü belki ölümsüzlüğümüz yok ama düşüncelerimiz paylaşıldıkça kalıcı olabilir. Belki de insanı ölümsüz kılan tek şey ardında bıraktığı fikirlerdir.